Bizim Trader kanalından herkese selamlar değerli dostlarım. Yeni günlerinize daima bol kazançlar dilerim. Konumuzun içeriğinde bugün 3 tane meme coin'i kontrol edeceğiz. Piyasasında beklentilerimiz yükseliş mi, düşüş mü, neler bekliyoruz piyasasında, bunları inceleyeceğiz dostlarım. Bu 3 tane meme coin Dogecoin birincisi olmak üzere, ikincisi Shiba, üçüncüsü ise Pepe coin'i kontrol edeceğiz. Piyasada beklentilerimiz neler, yükselişler mi bekliyoruz, hangi seviyelerde bir planlamalar yapacağız, bununla ilgili bir videoyu kısa bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim dostlarım. Tabii ki başlamadan ilk önce videomuza da destek olarak bir tane beğeni atalım ve abone değilsek de kanala abone olmaya davet ediyorum değerli dostlar. Hemen hızlı ilk etapta bir Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de beklentilerimiz neler? Daha önceki videolarda da paylaştığımız gibi Bitcoin'de 34.000 35.000 seviyelerine kadar kademeli olarak yükselişler beklediğimiz seviyelere geldik. Şimdi geldik zurnanın zurt dediği yere. 35.000'e geldik. Şimdi burada neler oluyor? Genel olarak piyasaya baktığımızda hani ufaktan bir kar satışları gibi görünüyor, tamam mı? Piyasada herhangi bir olumsuz ya da manipülasyon, biliyorsunuz ki savaş haberleri var falan, piyasaları bir şekilde aşağı pumplatıp dumplattırabiliyorlar, onları biliyoruz. Ama şimdi burada baktığımızda hani Bitcoin'de yavaştan yine alıcıların taleplerinin yavaştan arttığını görebiliyoruz. Bu ne kadar etkiler? Hani çok fazla böyle büyük yükselişler 100.000 200.000 dolarlarda falan değildi. Biz mesela paylaştığımız seviyeler 26.000 25.000 seviyelerinde falan 35.000 seviyelerine 34.000 seviyelerine kadar gideceğini söylemiştik. Bu da bir nebze de olsa diğer altcoin'lerini bir şekilde etkiler, biraz da dominansın hesabını yaptığımızda. Ama marketin hesabını yaptığımızda piyasada para yok. Gerçekten piyasada para yok. Yine baktığımızda yine 1 trilyon dolar piyasada var. Kripto para piyasasında. Şimdi Bitcoin'de neler olacak onu söyleyeyim size. Beklentilerimiz neler? Ufak tefek düzeltmelerini yaptıktan sonra götürebileceği seviyeler, yani gerileme yapılabilecek seviyeler 33.500, 32.500 ya da 32.000 seviyelerine kadar gerilemeler yaşanabilir. Ufak tefek kar satışlarından dolayı. Ama yine baktığımızda hani talepler artıyor. Talep artmasından dolayı da piyasalar kafayı yine yukarı doğru götürüyor. Peki Bitcoin soluğu nereden alacak? Beklentilerimiz yine düzeltmelerini yaptıktan sonra ya da düzeltme yapmasa dahi bile talep artması durumunda önümüzdeki günlerde Bitcoin'de 38.000 seviyelerine kadar kademeli olarak yineden yükselişler bekliyorum. Bu da bir nebze de olsa diğer altcoin'leri bir şekilde etkileyecek. Gelelim peki bu meme coin'lerde ne kadar etkileyecek? Dogecoin'de neler bekliyorum? Shiba'da neler bekliyorum? Pepe'de neler bekliyorum? İlk önce bir Dogecoin'i kontrol edelim. Şöyle piyasadaki temel durumunu kontrol edelim. Piyasasında ne kadar para var, ne kadar paralar giriyor, ne kadar çıkıyor, onlar önemli arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda Dogecoin'in piyasasında 10 milyar dolar bir para değerine sahip. Yani piyasasında 10 milyar dolar bir para var. Bu da çok güzel. Hani çok da güzel de demeyelim, iyi yani. Biraz rahatsızım, kusura bakmayın arkadaşlar, öksürüyorum. 10 milyar dolar piyasa değerine sahip olan bir kripto para. Yine de baktığımızda hani yavaştan piyasasına paralar falan girmeye çalışıyor. Biraz da Elon Musk'ın atacağı Twitter'lere kalmış bir şey. Biliyorsunuz ki Elon Musk falan Twitter attığında bu markete, yani Dogecoin'in marketini hesaplarına yaptığımızda 10 milyar dolar para var ise Twitter'ı attığı gibi zaten bunun bir katı, iki katı da dahi bile para giriş olunuyor Dogecoin'de. Haberdar olmanız için de her zaman da Elon Musk'ın atacağı Twitter'lerin de bildirimlerini açın dostlarım. Ne olur ne olmaz. Piyasada beklentilerimiz ne Dogecoin'de? Dogecoin piyasasında beklentilerimiz en sonki paylaştığımız seviyelerde 20.59 cent ya da 60 cent seviyelerindeydi. Halen maldan çıkmadım. Daha piyasasında yükselişler bekliyorum. 2.60 cent seviyesinden malı aldığım seviyede orta vade planım olarak önümüzdeki günlerde 1 centlerde yükselişler bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki Elon Musk bir Twitter atarsa bunun 15 centlere kadar ve 20 centlere kadar da yükselişler de görebiliriz. Önümüzdeki günlerde Dogecoin'de kısa ve özetle tekrardan söylüyorum 1 centlere kadar yükselişler bekliyorum. Şöyle bir çizgi çekerek size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Piyasasında önümüzdeki günlerde 1 centlerde yükselişler bekliyorum. Şimdi gelelim Shiba'ya. Shiba'da son zamanlarda baktığımızda yaprak kımıldamıyor ama tabii ki bu hep böyle devam edecek değil. Bu da piyasasında bir para bekliyor. Shiba'nın genel durumunu kontrol edelim. Ne kadar bir para var piyasasında? Genel olarak baktığımızda 5 milyar dolar bir piyasa değerine sahip. Tabii ki arzı biraz can sıkabiliyor ama
Bu arz mevzuları da yakımlar falan yapılıyor. Bunun ilgili çok sitelerde var falan. Onları bir sonraki videolarda da paylaşırım. Yine bir para bekleyen bir kripto para. Yani para girişi olacak ki bir pumplamasını göreceğiz. Tabii ki bir para girecektir illaki önümüzdeki günlerde. Bu durumda tabii ki biraz Bitcoin'de yükselişler geldikten sonra rotalar Shiba'ya çevrilir arkadaşlar. Beklentilerim Shiba'dan da önümüzdeki günlerde hangi seviyelerde, bakın paylaştığım seviyeler, özellikle alım yaptığım seviyeler 60.67 cent seviyelerinde alışlar yaptım. Daha halen maldan çıkmadım. Satışlar yapmadım. Yükselişler bekliyorum. Önümüzdeki günlerde yükseliş beklentilerim 5.0.1 cent ve 5.0.11 centlere kadar yükselişler bekliyorum Shiba'da. Burada bir nebze de olsa hani %80, %70, %60'lık güzel bir kazanç sağlayacağımı düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde de bu yükselişin gelmesi durumunda maldan ya kademeli olarak satışlar yapar çıkarım. Çünkü piyasa durumuna bakarım. Halen para giriyor mu girmiyor mu falan. Ona göre de satış planlamalarımı yaparım dostlarım. Gelelim son zamanlarda popüler olan bir kripto para, Pepe Coin. Bayağı insanların kafasında hani Pepe ile ilgili soru işaretleri var. Acaba Pepe çok yükselecek, çok güzel paralar kazandıracak, zengin edecek düşüncelerde yaşayan insanlarımız vardır mutlaka. Ama ben hani biraz şöyle sizi zengin edecek değil de parayı nasıl katlamaya bakarım. Ben onu söylerim size arkadaşlar. Hani zengin olsam biz zengin oluruz anasını satayım. Paso para kazanırız. O yüzden biz sadece para katlama kafasıyla gitsek daha mantıklı olur. Mesela örnek veriyorum, yayınlarımda da sürekli kripto analizleri yapıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Pepe Coin'i nereden aldım? Bakın şöyle söyleyeyim size. 7.0.63 veya 64-65'lerde aldık. Tamam mı? Peki beklentilerim nelerdi? 6.0.11 cent seviyelerdi ya da 10 cent seviyelerindeydi. Beklentimden daha fazla bir yükseliş geldi. Şimdi buradan malı sattım. Tamam mı? Piyasasında yine ufak bir düşüşler bekliyorum. O düşüşler geldikten sonra, düzeltmelerini yaptıktan sonra tekrardan yeniden Pepe'ye giriş yapacağım. Nerelerden giriş yapacağım? 6.0.1 centlerden düzeltmesini yapacaktır. Çünkü kar satışları geliyor arkadaşlar. Bir varlık fiyatı yükseldikten sonra artık araya bundan sonra satıcılar geliyor ve bu satıcılar da satışlar yapıyor. Piyasada da düşüşler oluyor. Pepe Coin'de ufak bir düşüşler bekliyorum. 6.0.1 cent ya da biraz daha satış baskısı gelirse 7.0.94 centlere kadar gerilemeler yaşanabilir. Buralar yine alıcıları tetikliyor. Diyelim ki ben malı oralarda, bu seviyelerden aldım ve orta vadede hangi seviyelerde satmayı planlıyorum? 6.0.20 cent seviyelerinde satış planlaması yapacağım arkadaşlar. Yine ben size böyle şöyle göstereyim size. 6.0.20 cent seviyelerinde güzel bir yükseliş gelmesi durumunda malı satarım. Okey. Peki diyelim ki şimdi Pepe'nin piyasadaki durumu ne? Parası var mı? Hani para girişleri var mı? Çok kolay bir kripto para. Yani para yani baktığımızda çok öyle bir para yok. Yaklaşık hemen piyasa değeri toplam baktığımızda 500 milyar dolar bir piyasa değerine sahip. Tabii bizim kafamızda bu para çok olabilir ama genel olarak hacim olarak baktığımızda az bir para. Milyar dolar paralar girecek ki güzel ataklar beklenilebilir. Bu milyar dolar sahibi olan bir sürü insanlar var. Zaten bu paraya giriş yaptıkları gibi pumplattırması da çok kolay olabilir. Önümüzdeki günlerde güzel bir pumplama bekliyorum Pepe Coin'de. Bu videoyu da size bu şekilde kısa özetle orta vadedeki çalışmaları paylaşmak istedim dostlarım. Evet. Tekrardan yeniden Bitcoin'i yorumlayayım size. Bitcoin'de yine talepler artması durumunda önümüzdeki günlerde soluğu 38.000 seviyelerinden alacağının beklenti içerisindeyim değerli dostlar. Piyasada ani bir manipülasyon, bakın kötü bir haber ya da ani bir satış baskısı gelmesi durumunda da Bitcoin'in gerileme yapabileceği en fazla, bak taş patlasa götürebileceği seviyeler 30.000 ya da 28.000'lere kadar gerilemeler yaşanabilir arkadaşlar. Bu durumdan da sizi haberdar edeyim arkadaşlar. Ama beklentilerim yine yükseliş tarafında. Bu videomuzu da burada sonlandırıyorum dostlarım. Bir sonraki videodan da tekrardan görüşmek üzere. Kanala abone değilsek abone olalım. Bir tane de beğeni atmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Daima bol kazançlarınız olsun. Görüşürüz.